Vikinglerin Paris kuşatması. Eli baltalı halk. Kavimler göçüyle Avrupa sahasında yer değiştiren halklar, 7. yüzyılda Avrupa'nın muhtelif köşelerini vatan edinerek kıtanın siyasi manzarasını köklü biçimde değiştirdiler. Bu tarihlerden itibaren Franklar, Gotlar, Saksonlar, Lombardlar ve daha niceleri kendilerine mahsus krallıklar kurmuşlardı. Bütün krallar bağımsızlık sevdasına düşmüştü ve hepsinin kendilerine bağlı askeri birlikleri vardı. Doğuda Bizans İmparatorluğu'nun başı Avarlar, Sasaniler ve Müslümanlarla fena halde dertteydi. Batıda en kuvvetli devlet, Merovinj kralları yönetiminde topraklarını azar azar genişletmeye devam eden Franklar olmuştu. Merovinj hanedanı 8. yüzyılda sarayın itibarlı makamlarını elinde bulunduran idareci bir aile tarafından alaşağı edildi. Kraliyet tacına el koyanlar, Charles Martel ve oğlu Kısa Pepin'i tarih sahnesine çıkaran Karolinjlardı. Bu ailenin en şanlı hükümdarı Charlemagne adıyla da bilinen Büyük Charles'tı. Charlemagne, İngiltere ve İspanya'nın büyük kısmı bir yana bırakılırsa, Batı Avrupa'nın neredeyse tamamını fethetti. Lakin kendisinin ve oğlu Louis'nin ölümünün ardından ülke zayıflayıp 843 yılında miras yoluyla bölündü. Batı kısmı Cesur Charles'a, Doğu toprakları Alman Ludwig'e ve ülkenin orta kısmı en büyük ağabey Lothar'a kaldı. Ortada kalan krallık bir süre sonra parçalandı ve toprakların bir kısmı geri kalan iki krallık tarafından paylaşıldı. Karolinj İmparatorluğu'nun bu denli bedbaht bir vaziyette düşmesinin sebeplerinden biri, sınırlarının ötesinden dalgalar halinde gelen insan akınlarına göğüs germek zorunda kalmasıydı. En bilinen şekliyle güneyde Mağribiler, doğudan Macarlar ve kuzeyden Vikingler. Batı Frankya çözülmeye yüz tutmuştu ve insanlar Vikinglere karşı verilecek mücadelede kraldan ziyade daha alt tabakalardan gelen şahsiyetlere bel bağlamışlardı. Bu şahsiyetlerden biri Cesur Charles'ın 861'de Anjou kontu yaptığı güçlü Robert'tı. Robert, Vikinglere karşı koyabilmek için canla başla uğraştı ve onları elden geldiğince yurdundan uzak tutmayı denedi. Ama onun 866 yılında Vikinglere yapılan bir savaşta ölmesi halkı derinden üzmüştü. Viking tehdidi ürkütücülüğünü arttırarak varlığını sürdürdü ve hemen her büyük nehir boyundan Viking baskınlarına dair havadisler gelmeye başladı. Şehirler teslim oluyor ve yağmalanıyordu. Vikingler her geçen gün daha kalabalık güruhlar halinde geliyorlardı ve en başta nehir ağızları olmak üzere Fransız sahili boyunca bir sürü mevkiye yerleşmeye başlamışlardı. Gemilerin gidebildiği her yere ayak basıyorlar, her yeri yağmalayıp talan ediyorlardı. Vikingler sadece Frankiya'yı tehdit etmiyordu. Kuzeyliler Britanya adasında ayak basılmadık yer bırakmamış, şehirleri ve arazileri istila etmişlerdi. Batı Avrupa sahilleri, Endülüs toprakları, Akdeniz'in batı kısmı onların boy gösterdikleri yerler arasındaydı. Hatta İskandinavya'nın doğusunda hareket eden bazı Viking grupları nehirler vasıtasıyla Karadeniz'e ulaşmış ve İstanbul'a kadar varmıştır. Ayasofya'nın balkonunda yer alan ve bir mermere kazınmış yazı, Vikinglerin canlı şahididir. Güçlü Robert'ın oğlu Odo, babası öldüğünde ufak bir çocuktu. Yetişkinlik çağına geldiğinde, babasının hayattayken sahip olduklarının bir kısmını baştan tesis etmesini bilmiş ve Paris kontu unvanını almıştı. Paris'in Vikinglere karşı verdiği en hayati imtihan süresince bu makamı elinde tuttu. Paris'e daha önceden birçok saldırı tertip etmiş olan bu kuzeyli halk için Siene Nehri en çekici istila güzergahlarından biriydi. Vikingler ilk kez 845'te Paris'i kuşattılar. Kuşatmanın başında İskandinav sagalarının yani destanlarının vazgeçilmez kahramanı Ragnar Lothbrok vardı. Hazırlıksız olan Frank garnizonunu alt etmek Kuzeyliler için zor olmadı. Daha o yıllarda Orta Çağ'ın alınamaz şatolarına rastlanılmadığından Paris duvarları aşılamaz değildi. Ragnar ve askerleri ancak 7.000 poundluk gümüş talepleri karşılanınca Paris'ten çekip gittiler. Bu son kuşatma olmadı. Keza Paris 857'de talan edildi. Şehir 861 ve 865'te 2 kere daha taarruza uğradı. Bu kez Vikingler, 3. Louis'nin 882'deki ölümünden sonra patlak veren kargaşadan istifade edip 885'te Roan'ı yağmaladılar ve Paris'i esaslı bir muhasara altına almak için yola koyuldular. Paris kuşatması.
Vikingler 885 yılında bir kere daha Seine boyunca hareket ederek Paris'e geldiler. Siegfried'in başını çektiği 700 gemilik kuvvet 24 Kasım'da menzile ulaştı. Bu kez Viking birliklerini Seine köprülerinde ve şehirde yeni istihkamlar karşılamıştı. Kent, Seine üzerinde bulunan iki adadaki yerleşim sahaları ve nehrin sol kıyısında sıkı koruma altına alınmış antik bölgeden müteşekkildi. Akarsuyun her iki tarafında evler ve manastırlar vardı. Fakat şehrin kalbi, tahkimatları kısa süre önce elden geçirilen iki adadan ibaretti. Bu adalar, günümüzde de Notre Dame, Saint-Chapelle ve Conciergerie gibi yapılarıyla modern kentin merkezini oluşturmaktadır. Şehrin fiziki yerleşimi öyle özellikler sergilemekteydi ki, Vikinglerin Seine boyunca ilerlemek istiyorlarsa bir çaresini bulup tahkim edilmiş köprüleri aşmak dışında bir seçenekleri yoktu. Ve Paris'i muhasara altına almadıkça bu topraklarda makus tarihlerini bekleyen avlar haline dönüşeceklerdi. Bu havalinin güvenliğinden aslen mesul olan kişi, Paris Piskoposu Seigneur Denis Gozlin, müdafi safları arasındaki yerini almıştı. Gozlin, Paris kontu Odo ile birlikte kentin sorumluluğunu omuzlarına almıştı. Vikingler ilk iş olarak adayı Seine Nehri'nin sağ kıyısına bağlayan köprüyü koruyan kuleyi tahrip etmek üzere teşebbüse geçtiler. Bu niyetlerinin gerçekleşmesi durumunda gemilerini nehrin iç kesimlerine doğru emniyetle yüzdürebileceklerdi. Kule ana kara üzerine bina edilmişti ve köprüye girişle birlikte doğal olarak adanın üzerinde yer alan şehre girişi de denetim altında tutmaktaydı. Bütün şehir istihkamları düşünüldüğünde bu kule hayli yeni sayılırdı. Yapımına 870 yılında başlanmıştı. Vikingler teknelerinden inerek kuleye karadan saldırdılarsa da savunma hattını yarmaya muvaffak olamadılar. Geceleyin Franklar, gün ışığında vuku bulan çatışmaların yol açtığı zararları tamir ettikleri gibi kuleye yepyeni bir kat daha eklemeyi bile becerdiler. Şafağın sökmesiyle Vikingler kaldıkları yerden devam ettiler. Müdafilerin üzerine demir oklar atmak için kuşatma araçları imal etmişlerdi ve kulenin duvarlarını ufalayıp yıkabilmek amacıyla kazmalar kullandılar. Bu devirde batıda henüz Rum ateşi bilinmiyor olabilir. Fakat yine de bir takım yanıcı ve tutuşturucu maddeler de vardı. Kuledeki müdafiler Vikinglerin başından aşağı bal mumu ve zift karışımı kaynar bir sıvı boca etmişlerdi. Savunmacıların elinde aynı zamanda mızrak fırlatabilen kuvvetli mekanik aletler vardı. Hatta bir defasında bu araçlardan birinden atılan büyükçe bir ok, aynı anda 7 Viking'i insan kebabı misali şişlemişti. Vikinglerin en başından beri her cins kuşatma araç gerecine sahip oldukları açıktır. Yalnızca mancınık kullanımına ve lağım faaliyetlerine dair değil, taş fırlatan cihazların varlığına dair de yeterli emareler vardır. Vikingler kule üzerine 3 gün boyunca ara vermeksizin hücum ettiler. Duman orada bulunan bütün muhariplerin üzerine bir karabasan gibi çökene değin, kapıyı ateşe vermenin yollarını aradılar. Savunmacıların yaptığı bir huruç hareketinin çok can yakması üzerine Vikingler kuleden biraz gerileyerek yeni bir yaklaşma harekatı tertiplemeye karar verdiler. Nehrin sağ kıyısında yeni bir ordugah kurdular ve taşların yanı sıra kurşun humbaralarda fırlatan cihazlar dahil olmak üzere yeni kuşatma araçları yaptılar. Vikingler varlarını yoklarını ortaya koymak suretiyle gemilerle birlikte 3 kara kuvvetini de içine alan topyekün bir hücuma geçtiler. Karada bir kaplumbağa misali kalkanlarını başlarının üstüne kaldırarak surlara taarruz etmeyi ve hendeğin içini doldurmayı denediler. Vikingler savaş meydanında inşa ettikleri yürüyen kuleleri içine doldurdukları okçularla beraber duvarlara yanaştırdılar. Vikinglerin ürettiği savaş araçlarından biri kuleye, biri kale kapısına karşı kullanılırken bir diğeri de önemli bir tepeye yerleştirilmişti. Buna mukabil savunmacılar da benzer şekilde hücumları karşılayabilmek maksadıyla çeşitli araçlar getirdiler. Hücum edenler bir noktada surlarda gedik açmayı başardı. Kont Odo tam da bu mevkide saldırganları surlardan def edebilmek için bizzat göğüs göğüse çarpışmalara katılmıştı. Şehri alamayan Vikingler karargaha döndü. Amaçları şehri kuşatıp içeridekileri açlığa mahkum etmekti. Ama sayıları kenti sarıp muhasara edecek kadar çok değildi. Ragnar'ın zamanında 120 gemiyle 5000 kişi getirdiği düşünülürse, o an 20-30 bin arası Viking savaş alanında bulunuyordu. Bu esnada müdafilerin başına bir de Piskopos Gozlin'i öldüren veba illeti musallat oldu.
Veba o yıllar için ölüm demekti. İnsanların ve tarihçilerin kara ölüm dedikleri hastalık eğer şehri terk etmezse Vikinglere lüzum yoktu. Zaten ölüm gelip Parislilerin kapısını zorla kıracaktı. Her şeye rağmen Parisliler bir kurtarma ordusunun geleceğine dair umutlarını yitirmediler. 881 senesinde imparatorluğunu ilan eden Şişman Karl, şehre yardım göndereceğine söz vermişti. İmparator gerçekten de Sakson Dükü Henry'yi buraya yolladı. Paris açıklarına gelen Sakson kuvvetlerinin planı Vikingleri şehir önünden süpürmekti ve bu amaçla savaşa dahil oldular. Vikingler kendilerine arkadan saldıran düşman kuvvetlerine karşı başarılı bir direnç gösterdi. Beklemediği bir dirençle karşılaşan Dük, istemeyerek de olsa meydandan yenik ayrılacağını anladı. O sıralarda tökezleyen atıyla bir Viking hendeğine düşen Henry, ele geçirilerek katledildi. Vikingler üzerlerine yollanan kuvvetleri yenmişlerdi ama şehri bir türlü alamıyorlardı. Yaşananlar üzerine Şişman Karl, bizzat yürüyüşe geçerek ordusunu şehir kapısının önlerine kadar getirdi. Viking ordusunu kuşatmaya aldı. Şişman Karl, ordugahını Montmartre tepesinde kurdu. Fakat Şişman Karl alışılagelen uyuşuk davranma politikasında devam etti ve kuşatıcı Viking ordusuna hiçbir saldırı yapmadı. Vikinglerin liderlerinden olan Rollo, ertesi ilkbaharda kuşatmayı bırakıp geri çekilmek için kral ile müzakerelere geçti. Şişman Karl, Vikinglerin daha çabuk geri çekilmelerini sağlama amacıyla Vikinglere yüklü miktarda gümüş verdi. Zaten şehri alamayacağını anlayan Vikingler teklifi kabul edip anlaşma masasına oturdular. Saldırganlara para teklifi ise kralın itibarını zedelemişti. 886 senesinde nihayet Paris kuşatmasını sonlandıran anlaşma akdedildi. Şişman Karl diğer maddelerin yanında bir miktar haraç ödemeyi kabul etti ve Vikinglerin Burgonya'ya doğru ilerlemesine razı oldu. Kont Odo ve Paris ahalisi, Vikinglerin Sehine Nehri'ni takip ederek Paris içinden geçmelerine izin vermediklerinden Vikingler yollarına devam edebilmek için kayıklarını karadan sürükleyerek ileri taşıdılar. Paris kuşatmasının muhtemelen en önemli sonucu Kont Odo'nun saygınlığının inanılmaz derecede artmasıydı. Nitekim 888'de Şişman Karl'ın ölümü üzerine Kont Odo Batı Frankların kralı seçildi. Şehir savunmasındaki en sembolik ve hatırda kalır şey ise köprünün önündeki kule oldu.